Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk çok güzel, çok şık dikişsiz iki şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar böyle 25 santimlik iki şiş ile yaptım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Dikişsiz iki şiş şahane bir model yaptım. Patiğimde şöyle siyah boncuklar kullandım. Hanımlar, patiğimize bilek bölümünden başlıyoruz. Ön bölümünü tamamlayıp tabanını ve topuğunu örerek patiğimizi bitiriyoruz. Hiç ip kırma yok. Patiğimizi başlıyoruz ve bitiriyoruz hanımlar aynı iple. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize şu bilek bölümünden başlayacağız. Öncesinde şöyle dal boncuklardan kullandım. Şu şekilde siyah boncuklarım var. Öncesinde boncuklarımı ipime geçireceğim. Şu boncuğumun ipini, ince ipi şöyle patiğimin ipine bağlıyorum hanımlar. Patiğimde toplamda bakın 30 tane inci kullandım. 10, 20, 30 tane incim var. Buraya 30 tane inciyi aktaracağız öncelikle. Şöyle 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, şu 20, şu 25, 5. daha ekliyorum buraya. 30 adet boncuğumuzu buraya ekledim. Hemen şu ipi şöyle çekeceğim. Patiğimize başlayacağız hanımlar. Şimdi bilek bölümünden şöyle ipimin ucunda böyle bir miktar ip bırakıyorum. Patiğimize hanımlar 51 ilmek olarak başlayacağız. 51 ilmek. Bu şekilde 51 ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, bu şekilde 6 ilmeğimiz oldu. 51 adet ilmeği atalım gelelim. Evet hanımlar, buraya toplamda 51 adet ilmeğimi attım geldim. Hemen şu ucundaki ipi düğümlüyorum kenara. Patiğimizin bilek bölümünde 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız hanımlar. Şöyle ki kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk ilmeği aldım. İlmeklerimi 2 düz 2 ters, 2 tane ilmeği ters ördüm. Hemen yanına 2 ilmek düz, 2 tane ters. Bu şekilde örüyoruz hanımlar. Yine devam ediyorum. 2 tane düz örüyorum, 2 tane ters. Bu şekilde bilek bölümünde lastik uygulaması yapıyoruz. 2 ilmek düz örüyorum, 2 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde 2 düz 2 ters ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Arka yüzde lastiğimizin birinci sırasını yaptık. Ön yüzde ikinci sırasını yapacağız hanımlar. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın burada bir tersim var. Bunu ters örüyorum. Yanında 2 düzüm var, düz örüyorum. Bakın 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. 2 düzü düz örüyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. 2 ters 2 düz. Ön yüzde bu lastikte ikinci sıramız oluyor. Hem ön yüzde hem arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Lastiğimizin ön yüzde ikinci sırasındayız. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar öreceğiz. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3. sıra olacak. Ön yüzde yine devam edeceğiz. 4 sıra. Bu şekilde toplamda ben bu patiğimin şu boğaz kısmına 9 sıra lastiğimi ördüm hanımlar. 9 kere ön yüzde arka yüzde 2 düz 2 ters lastik uygulamasını yaptım. Şimdi hep birlikte 9 sıra lastik uygulamamızı yapalım gelelim. Ardından modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben buraya 9 sıra lastiğimi ördüm ve geldim. Şimdi bu modelimize geçeceğiz. Artırmalarımızı yapacağız bu orta kısımdan. Ajurlarımızı yapacağız. Boncuklarımızı kullanacağız.
Bu aşamada hanımlar şişimizde 51 ilmek vardı. 25 ilmek sağa, 25 ilmek de sola haroşa öreceğiz. Ortadaki bir ilmeğin sağına ve soluna ajurumuzu yapacağız. Şimdi haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bakın şu anda ön yüzdeyim. Başlangıç ipim sol tarafta. İlk 25 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 25 ilmek. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kenardaki 25 haroşa ilmeğimi ördüm. Ardından şöyle ajurumu yapıyorum. Bu artırma oluyor. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan ajurumu yapıyorum. Kalan 25 ilmeğimi haroşa öreceğim. Hatta sayarak gidelim. İlmek sayıları doğru mu kontrol amacıyla. Ajurdan sonra 4 olmuş. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ön yüzde hanımlar ilk desenimizi yaptık. Burada 2 tane ajurumuz var. 2 ilmek artış oldu. 53 ilmeğimiz var şu anda. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde boncuklarımızı da yapacağız. Boncuklarımızı ajurdan önceki bir haroşa ilmeğe kadar öreceğiz. Yani 25 ilmek vardı. 24 ilmek örüp incimizi bırakacağız. Kenar ilmeğim 1. Bakın yine ilmeklerimi düz örüyorum haroşa düşmesi için. 4 oldu ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Arka yüzde kenardan 24 adet ilmeğimi ördüm. Şu incimi alıyorum, önde bırakıyorum. Yanındaki 25. haroşa ilmeğimi de düz ördüm. Bakın ajurum var. Ortada bir ilmeğim var. Yanında bir tane daha ajur var. Bu 3 ilmeğin hepsini ters örüyoruz. Ajurlarımız dahil ön yüze düz örgü düşüyor. Ajurdan sonra ajur ilmeğimi de ters ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Yine burada da birinci de bu tarafa bırakıyorum. Burada kalan 24 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum hanımlar. İlk desenimizi yaptık. İlk incilerimizi bıraktık. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine kenardaki 25 ilmek haroşamızı öreceğiz hanımlar. Zaten haroşalarımız belli. Bakın şu ajura kadar olan bölümde 25 haroşamız vardı. Bu ajura kadar olan ilmeklerimizi öreceğiz. Her defasında ilmekleri saymaya gerek yok. Kenardan 25 ilmek haroşamı ördükten sonra ortaya ikinci ajurumu yapacağım. Ajurlarımız da V şeklinde açılma yapacak. Haroşalarımı örüyorum. Buralar normal haroşa olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Sadece düz örgüden ibaret burası. Bakın şuradaki haroşamı ördüm. Bakın ajuruma kadar ördüm hanımlar. Ajurum burada. Buraya yeniden 25 ilmekten sonra ajurumu yapıyorum. Bu defa ortada bakın 3 tane ilmek var. Bu 3 ilmeği düz örüyorum. Bakın ajurlar V şeklinde açılıyor. Tekrardan ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime doladım. Kalan 25 ilmeğimi haroşa örüyorum. İlk desenimizi bitirene kadar, yani ilk ajurlu desenimizi bitirene kadar yanlardaki 25 ilmek haroşamız haroşa olarak örülüyor. Ortadaki şu bölüm açılıyor hanımlar. İlmeklerimizi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde incilerimizi bırakacağım. Şöyle 2 tane incimi yaklaştırdım. Yine arkadan 24 ilmeğimi öreceğim. Yani bakın şurada ajurum var. Bakın ajurum belli. Ajurumun önündeki bir haroşaya kadar örüp incimi bırakacağım. Oraya kadar da zaten 24 ilmeğimiz var. İlmeklerimi yine örüyorum. Dediğim gibi her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Ajurumun önündeki bir haroşaya kadar öreceğim. Bu şekilde sonra incilerimi bırakacağım. 24 ilmek ördükten sonra inci bırakıyoruz.
Bakın yeri belli zaten inci bıraktığımız yer. Hemen bakın ajurum burada. Yanında da bir haroşam var. Hemen buraya bir incimi bırakıyorum. Bir haroşamı örüyorum. Ajurlar ve ajurların arasındaki ilmekleri ters örüyorum. Bakın ajurumu ters ördüm. Diğer ajuruma kadar olan ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın ajurumu da ördüm. Diğer ajurumu. Yanına bir ilmek haroşamı düz ördükten sonra buraya da incimi bırakıyorum. Kalan 24 haroşa ilmeğimi örüyorum sıra sonuna kadar. Desen kurulumunu bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar haroşalarımı örüyorum. 2 tane ajurumuz oldu. Toplam 5 tane ajur olacak. Her 5 ajurda bir modeli yenileyeceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Bakın ön yüzdeyiz. Burada 2 tane ajurumuz var. Yine kenardaki 25 haroşamızı öreceğiz hanımlar. 25 ilmek haroşa. Yani ajuruma kadar olan ilmeklerim toplamda 25 tane haroşa ediyor. Ajuruma kadar olan ilmeklerimi yine örüyorum. Oraya kadar 25 haroşam var. Gördüğünüz üzere gayet basit bir model. Çok da gösterişli. Bu şekilde haroşalar düz örülüyor. Bakın hanımlar ajuruma kadar geldim. Ajurum burada. Hemen buraya bir ajur daha yapıyorum. İpimi şişime doladım. Aradaki ilmekleri düz örüyorum. Arada da ajurdan sonra 2 ilmek oldu. 3, 4. Bakın ajurumu da ördüm 5. Hemen buraya yeniden ajurumu yapıyorum. Bakın 3. ajurumuzu yaptık. Kalan 25 ilmeğimizi sıra sonuna kadar yine haroşa öreceğiz. Arka yüzde de 24 ilmek örüp incimizi bırakacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine kenardaki 24 ilmeğimi öreceğim. Yani ajurumun önündeki bir haroşa ilmeğime kadar öreceğim. Oraya kadar da 24 ilmeğimiz var. Haroşalarımı yine örüyorum kenardan. Arka yüzde incilerimizi bırakacağız çünkü. Bu şekilde. Bakın incinin yeri belli zaten, hemen şurası. Hemen şöyle de bakabiliriz. Şurada ajurum var. Önünde de bir ilmeğim var gördüğünüz gibi. Hemen buraya şöyle incimi yaklaştırıyorum. Şu şekilde. Önde bıraktım boncuğumu. Yanına bir ilmek haroşamı ördüm. Ajurlar ve aradaki ilmekleri ters öreceğim. Diğer ajuruma kadar bakın ters olarak örüyorum. Bakın ajurumu da ters ördüm. Yanına bir tane düz yani haroşa ördükten sonra tekrar incimi bırakıyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 3. ajurumuzu da tamamlamış olduk. Her seferinde ön yüzde ajur yaptıkça ilmek sayıları ikişer ikişer artış gösteriyor hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın hanımlar, burada 3 tane ajurumuz oldu. 3 tane ajurumuz var tam bu orta bölümde. Şimdi tekrardan örmeye devam edeceğiz hanımlar. Bu aşamada yine kenardan 25 adet haroşamızı öreceğiz. Yani ajurlu olan bölüme kadar 25 haroşamızı örelim gelelim. 25 haroşamı ördüm hanımlar. Tekrar bakın ajuruma kadar ördüm. Tekrardan buraya ajurumu yapıyorum. Aradaki ilmekleri düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve hemen bu ajurlu ilmeğimi de ördüm 7. 7 ilmek düz ördükten sonra hemen buraya da ajurumu yapıyorum. Burada kalan 25 ilmeğimizi haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, haroşalarımı ördüm. Şimdi tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ajurdan önceki bir haroşaya kadar öreceğiz. Yani 24 ilmeğimizi yine haroşa örmemiz gerekiyor. Tekrar bu aşamada bu 24 adet ilmeğimizi örüp gelelim. Kenardan 24 ilmeğimi ördüm hanımlar. Hemen incimi bırakıyorum. Yanındaki bir ilmek haroşamı örüyorum. Ajurlar ve aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum arka yüzde. Bakın yine ajurumu da ters ördüm. Hemen ajurumun yanına bir ilmek düz yani haroşa ördükten sonra incimi de bırakıyorum. Kalan 24 ilmeğimizi haroşa örüp gelelim.
Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. 5. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız. Şu ilk modelimizin son sırası olacak hanımlar bu. Yani bu bölümü yapacağız şimdi. Yine kenardan 25 ilmek haroşamızı öreceğiz hanımlar. Yani ajurumuza kadar olan ilmeklerimizi öreceğiz. 25 ilmeğimizi örelim gelelim. Kenardan 25 adet ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi tekrar ajurumu yapıyorum. Bakın 5. ve sonuncu ajurumuz oluyor bu. Diğer ajuruma kadar olan aradaki ilmekleri düz örüyorum. Hatta sayalım, ajurdan sonra buraya 3 örmüşüm. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek örüyorum. Tekrar bir yeni ajur yapıyorum. Hanımlar, kalan 25 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmekleri ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde incilerimizi koyacağız. Yine arka yüzde kenardan 24 ilmeğimizi öreceğiz. Yani ajurun önündeki bir ilmek haroşaya kadar öreceğiz. İncimizi bırakacağız. Bu şekilde ajurun önündeki bir ilmeğe kadar öreceğim. Bakın zaten yeri belli hanımlar. İncinin üzerine denk gelecek. Önde ajurum var. Yanında bir ilmek haroşam var. Hemen buraya şuradan incimi bırakacağım. Bir tane inci yaklaştırıyorum. İncimi bıraktım. Yanındaki bir ilmek haroşamı düz örüyorum. Ajurlarımızı ve ajur aralarındaki bu ilmeklerimizi arka yüzde ters örüyoruz. Bakın ajurumu da ters ördüm. Yanına bir ilmek haroşamı ördükten sonra buradaki incimi de bırakıyorum ve hanımlar, kalan ilmeklerimizi, 24 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Böylece ilk modelimizi tamamlamış olduk. Ön yüzde ikinci desene başlayacağız. Evet, şimdi geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. İkinci modelimizi başlayacağız hanımlar. Şöyle baktığımızda bakın, şu ilk desen bitti. Bu ikinci desendeyiz. İlk modeli yaparken kenara 25 haroşa örmüştük. Ondan sonra ajur yapmıştık. İkincisinde ilmek sayıları arttığı için 30 ilmek haroşa öreceğiz. Ardından haroşalarımızı yapacağız. Sayarak yapalım hanımlar yine. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bakın 30 ilmeğimi ördüm. Ortadaki ilmeğime geldim. Hemen ajurumu yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İlk modelde olduğu gibi. Tekrar ajurumu yapıyorum. Kenara 30 ilmek haroşamı örüyorum hanımlar. Burada da 30 ilmeğimiz kaldı. İki kenarda 30'ar haroşamız var. İkinci desen bitene kadar yanlardaki 30'ar ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. Evet hanımlar, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde incilerimizi bırakacağız. Bu aşamada hanımlar, ajurumun önündeki bir ilmek haroşaya kadar öreceğim. Yani bu defa 29 ilmek öreceğim. İlk desende hanımlar 25 ilmek haroşa örmüştük ön yüzde. Arkada bir ilmek eksik. Yani 24 haroşa ördükten sonra inci bırakmıştık. İkinci modelde de yine bakın 30 ilmek haroşa ördük önde, arka yüzde bir ilmek eksik öreceğiz. Yani 29 ilmek örüp incimizi bırakacağız. Sayarak gidelim dilerseniz yine. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ilmek ördüm. Bakın burada bir ilmek, yanında da bir ajurum var. Hemen buraya incimi bırakıyorum 29 ilmekten sonra. Şu yanındaki bir ilmek haroşamı yine ördüm. Bakın ajurlu ilmeğimi ters örüyorum. Ortadaki bir ilmeğim ters, diğer ajurumu da yine ters örüyorum. Hemen yanına bir ilmek düz ördükten sonra ajurumdan sonra bir düz ördüm.
yine boncuğumu bırakıyorum. Burada da kalan 29 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Modelimiz gördüğünüz üzere bu şekilde devam edecek. İlk modelde 25 haroşa örüp ajur yapmıştık. Arkada da 24 ilmek örüp inci bırakmıştık. İkinci modelde de 30 ilmek yapıp ajur yapıyoruz. Arkada da 29 ilmek yapıp incimizi bırakıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. Ön yüzde yine buraya 29 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Ardında ön yüzde yine 30 ilmeğimizi öreceğiz. Ortadaki ajurlarımızı yapacağız. Sonra kenardaki 30 ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Arka yüzde 29 örüp inci bırakacağız. Ajurlar dahil aradaki ilmekleri ilk desende olduğu gibi ters öreceğiz. Sonra ikinci ajuru da ters ördükten sonra bir tane haroşa örüp diğer inciyi de bırakacağız. İkinci modelde bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Toplamda ikinci modelde de 5 tane ajur olacak. Bakın ilk modelde 1, 2, 3, 4, 5 tane ajur ve hemen yanında 5 tane boncuğumuz var. İkinci modelde de 5 tane ajurumuz ve 5 tane boncuğumuz olacak. İkinci modelimizi de yine sizlere tarif ettiğim gibi tamamlayalım gelelim. Üçüncü modelin sayılarını ve başlangıcında sizlere göstereceğim sonra. Evet hanımlar, ikinci modelimi tamamladım. Geldim 5 diş haroşam ve burada 5 diş haroşam, 5 tane ajurum ve 5 tane de incim oldu. Şimdi 3. deseni yapacağız. İlk modele başlarken 25 ilmek haroşa örüp ajurları yapmıştık. İkincide 30 ilmek örmüştük. 3. modelde de 35 ilmek öreceğiz hanımlar. Başlayalım birlikte. Şimdi kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 35 adet ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Kenardan 35 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi bu ortadaki 3. ajurlarımızı yapacağız. Şöyle bakın. 3. ajurlu desenimizi. Buraya bir ajur yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz örüyorum. Hemen diğer ajurumu da yaptım. Kalan 35 ilmeğimizi hanımlar sıra sonuna kadar yine haroşa olarak örüyoruz. 3. desenimizin başlangıcını da bu şekilde yapmış oluyoruz. Haroşalarımı örmeye devam ediyorum. 3. desenimizde yine 5 ajurdan oluşacak hanımlar. Ön yüzde ilk ajurunu yaptık. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine incilerimizi koyacağız. Hemen iki incimi şöyle koydum buraya. Bu aşamada hanımlar, İlk modeli yaparken 25 haroşa örmüştük. Arka yüzde 24 örüp inci bırakmıştık. İkinci modelde 30 haroşa ördük. 29 ilmek örüp inci bırakmıştık. Üçüncü modelde 35 ilmek ördük. Şimdi de arka yüzde 1 ilmek eksik öreceğiz. Yani 34 ilmek öreceğiz. İncimizi bırakacağız. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ilmek ördüm. Bakın ajurumun önündeki bir haroşaya kadar ördüm. İncimi bırakıyorum buraya. Yanındaki bir haroşamı düz ördüm. Bu ajurumu, aradaki bir ilmeği ve diğer ajurumu ters ördüm. Hemen yanına bir ilmek daha düz örüyorum. Buraya ikinci incimi de bırakıyorum. Kalan 34 ilmeğimizi yine haroşa olarak sıra sonuna kadar örüyoruz hanımlar. 3. modelimizin ilk sırasını tamamlamış olduk. Ön yüzde ikinci ajurlarımızı başlatacağız. Yine
Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Yine aynı işleme devam edeceğiz. 35 ilmek öreceğiz. Ajur yapacağız. Aradaki ilmekleri düz öreceğiz. Kalan tekrardan ajuru yaptıktan sonra bu sol taraftaki ajuru yaptıktan sonra yine kalan 35 ilmeği öreceğiz. Arka yüzde yine 34 ilmek örüp inci bırakıp yanındaki bir haroşayı öreceğiz. Ajurla birlikte aradaki ilmekleri ters öreceğiz. Sonra yeniden bir ilmek haroşa örüp diğer incimizi bırakacağız. Kalan 34 ilmeği öreceğiz. Bu şekilde toplamda 5 tane ajurumuz olacak. İlk ajuru zaten birlikte yapmıştık. 5 ajur, 5 tane de boncuğumuz olacak. Bu şekilde 3. modelimizi de tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, 3. desenimi de tamamladım geldim. Şişimde şu anda 81 ilmek oldu. Daha büyük yapmak isteyenler 4. modeli de yapabilirler hanımlar. Yani ilk modeli yaparken 25 ilmek örmüştük. İkinci de 30, üçüncü de 35. 4. modeli yapanlar 5 ilmek daha artacak. 40 ilmek örüp ortaya ajuru yapacaklar. 4. modeli yapınca 10 ilmek daha artar. Şişinizde toplam 91 ilmek olur. Şimdi modeli bitirdik hanımlar. Bu aşamada ilmeklerimizi normal haroşa olarak öreceğim. 81 ilmeğim var. Artış olmayacak. 81 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz. Bu şekilde. Yani şu bölümü haroşaları öreceğiz hanımlar. Ben buraya toplamda 3 diş haroşa ördüm. Haroşa sıraları şöyle bakın. 1, 2, 3. 3 diş haroşa ördüm buraya. Hem ön hem arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa oluyor. Aynı işlemi bir daha tekrarlayınca 2 diş. Bir daha tekrarlıyoruz 3 diş. Burada hanımlar toplamda 3 diş haroşamızı artırma yapmadan 81 ilmek üzerinden örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya 3 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi tabanımıza başlayacağız. Yani bu bölüme. Tabana burun kısmından 7 ilmek ile başlayacağız. Yanlardan ilmek alarak 13 ilmek olana kadar tabanı öreceğiz. Sonra 13 ilmekle kesimlerimizi yapacağız. 7 ilmek burun kısmına ayırdığımızda hanımlar şişimizde 81 ilmeğimiz vardı. 81'den 7'yi çıkarınca geriye 74 ilmek kalıyor. 74 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca 37'şer ilmek düşüyor. Öncelikle bu sağ kenardaki 37 ilmeğimi yine haroşa öreceğim. Kenar ilmeğimizle birlikte toplam 37 ilmek. Bu şekilde 37 ilmeğimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, buraya 37 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda bu sol tarafta da 37 ilmeğimiz kalıyor hanımlar. Şimdi geri döneceğim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Burun için 7 ilmeğimizi tekrar haroşa örüyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri döndük. Buraya 7 ilmek ile bir diş haroşamızı ördük hanımlar. Şimdi yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördükten sonra yandan da bir ilmek örerek bu burun kısmına ekledim. Burunda 8 ilmek oldu. Geri döndüm yine. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yandan da bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 ilmeğimiz oldu. Orta kısımda bakın şöyle oval bir görüntümüz oluşuyor böylece. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ilmeğimi ördüm. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Ortadaki 12 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmeğimiz oldu. Artık 13 ilmek üzerinden kesimlerimize başlayacağız. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 12 ilmeğimi öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım. Kenar ilmeğim 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeğimi örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum hanımlar. Yine 12 ilmek öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Hanımlar, her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Tabanımız ile kenar arasında bakın şöyle ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum. Yine bakın taban ile kenar arasında şurada ayrık bir görüntümüz var. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Tabanda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Tabanımız hanımlar 13 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor. Biz bu işleme sağ ve sol taraftaki ilmekler birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece 13 ilmeğim kaldı. Artık şu arka bölümünü yapacağız. Şu topuk bölümünü. 13 ilmekle öreceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek. Bu şekilde. Yine haroşaya devam ediyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şişimde 12 ilmeğim kaldı ve sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkarıyorum. Şişimde tekrardan 13 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkasını şu kenarlara eklemiş oluyoruz. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sağ kenarda ilmek çıkartırken dönüyorum. Ön yüzde çıkaracağım hanımlar. Daha kolay oluyor. Hemen burada da bakın şu kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Bu işleme devam edeceğiz. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeği keseceğim. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Bakın son 2 ilmeğimi yine keserek ördüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve ön yüzde geri döndüm. Sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkasına 13 ilmekle bu şekilde örüyoruz hanımlar. Bu haroşalı işleme şu 2 düz 2 ters lastik bölümüne gelene kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimizin bilek bölümünde buraya da lastik uygulaması yapacağız. Model bütünlüğü sağlansın diye. Şimdi hep birlikte bu haroşalı bölümleri bir lastik olan yere kadar örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bu lastikli bölüme kadar olan yeri haroşa olarak ördüm geldim. Burada da model bütünlüğü sağlansın diye lastik örmeye devam edeceğiz. En son yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Buraya hanımlar yanına bir ilmek düz ördüm. 2 ters 2 düz olacak şekilde ilmekleri örüyorum. 2 ters 2 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters öreceğim. İkincisini örerken bakın hanımlar burada son 2 ilmek ters denk geldi. İkisini yine keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim burada. Buraya girerek bir adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu defa ip benden tarafta, ilk ilmeği örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın 2 düz ilmeğim var. 2 ters. 2 ilmek düz. 2 ters. 2 düz. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum. Geri döndüm ve yine burada da sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi
çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar 2 düz 2 ters lastik uygulaması ile boğaz kısmını yapıyoruz. Yine burada da son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim, ikisini tersten keserek ördüm ve kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin bilek kısmını örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bilek bölümünü tamamladım. Geldim, şimdi ilmeklerimizi keseceğiz artık. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Esnek bir kesim olsun. Boğaz kısmına denk gelen yer burası çünkü. Ayağımız rahat girsin patiğe. Bu şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Bu aşamada kenarda tümsek bir görüntü olmasın diye tığım ile bunu kenarına batarak şöyle bir düzleyeceğim burayı. Bakın dibine batarak şöyle burayı sıkıladım. En son buraya bir tane de zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Hemen iplerimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Bakın başlangıç ipimiz burada. Bitişimiz de ipimiz de burada. Başladığımız yerde patiğimizi bitirdik. İpimizi hiç kırmadık hanımlar. Başladığımız iple patiğimizi bitirdik. Aralardan girerek şöyle ipimin ucunu gizliyorum. Şöyle fazla ipimizin ucunu da burada kesebiliriz. Ben diğer ucunu da gizleyeyim. Bakın aralara girerek şöyle bir düğümlüyorum hanımlar, zincir yöntemiyle, sıkı olsun, çıkmasın, açılmasın diye. Bu şekilde ipimizi gizledik. Bakalım patiğimize, hemen arka bölümüne. Arkası şu şekilde. Şöyle. Patiğimizin kenarları, bakın hanımlar, esnekliğini şöyle göstermek istiyorum. Haroşa o örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model. Ayaktan çıkmıyor, ayağı oturuyor. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Bir de ayağımızda görelim modelimizi. Çok kolay bir modeldi. Çok güzel, şık bir model, gösterişli. Çeyizler için de çok uygun. Dikişsiz olduğu için de kullanımı çok rahat. Bir kere hani dikiş olmadığı için ayağı rahatsız etmiyor tabandan. Ayağı batmıyor. Hiçbir yerinde dikiş yok. Şöyle hanımlar, mankendeki duruşumuz da bu şekilde. Şöyle düzenleyeyim. Bu şekilde bakın, yandan duruşumuz. Diğer yandan duruşu. Patiğimizin tabanı. Topuk kısmı. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Şöyle esneklik payını da göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle gayet de esnek. Ayağı sarıyor. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.